Japonya ucuz. Giyimi, kuşamı şeyler ucuz da bir de böyle ucuz şeyleri burada da görünce şaşırıyoruz. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Japonya'nın en büyük bit pazarındayız. Bugün çok güzel Japonya'da yaşayan turist arkadaşlarla beraber güzel bir bit pazarı turu yapacağız. Biraz kalabalığız. Merkezden 1 saat uzaklıktayız. Ajinomoto bit pazarındayız. Ben bit pazarını çok seviyorum. 400'den fazla dükkan var etrafta ve yerel. Çok fazla turist görmenizin imkanı yok. O yüzden bütün Türkleri buraya topladım. Arkadaşlara bir dönmem lazım. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Birdal. Temmuz ayında geldim Japonya Dil Okulu'yla. Şu an 5 aydır buradayım. Animatörüm aslında. Animasyon yapıyorum Türkiye'de. Burada da Japonca öğrenebilirsem belki çalışmak istiyorum. İnşallah hayallerin gerçek olur. Hemen size dönüyorum. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Tamamen aslında macera gibi ya. Geçen sene sıfır İngilizce ve Japonca ile buraya gelince Çin'de tanıştığım gezginler dedi kafayı yemişsin. Hem daha fazla neden yemeyeyim diye bu sene de yaşamaya geldim komple. Yaşamaya çalışıyoruz öğrenci olarak. Ya henüz 2 ay, 2,5 ay falan oldu. Sen de hayallerini gerçekleştirirsin Japonya'da. Japonya'da turist olarak gelmiş bir arkadaşımız daha var. Hoş geldin. Merhabalar, ben Cihan. Antalya'dan geliyorum. Öğrenci. İkinci gelişim Japonya'ya. Geziyoruz. Çok güzel. Bit pazarına girelim bakalım. Güzel şeyler bulacağız arkadaşlar. 300 yen bir giriş ücreti var. Biletleri alalım, içeriye doğru gireceğiz. Yeni konuklarımız var. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, ismim Hatice. İsmim Cem. Bodrum'da yaşıyoruz normalde. Buraya tatil için geldik. Sizin paylaşımınızı görünce de birlikte olmak istedik açıkçası. Ve merak ettiğimiz için tabii. Önceki videolarınızı da izlemiştik. Oradan da takip ediyoruz. Güzel şeyler düşürebileceğimizi umut ediyorum. Tamamen size güvenerek geldik. Sizi takip edeceğiz artık. Gelenleri çalıştırıyorum. Cumeydi. 10 kişiyiz değil mi? Yanlış saymadım. Buranın bileti böyle ya. Böyle broşür gibi veriyorlar. Paradan kısmak için. Arkadaşlar girişi yapalım. Kamerada çıkmak istemeyenler de var da sorun değil. 10 kişilik biletlerimi veriyorum. Devam ediyoruz. Arkadaşlar alıp geçebilirsiniz. Bunları zaten kimseye göstermiyoruz. Arkadaşlar girişte ben o zaman böyle anlata mı gideyim? Daha mı iyi olur? Portakal yemek isteyen var mı? Bit pazarı ama girişte hemen böyle elmalar, portakallar. Bu arada elmalar güzeldir. Japon elması tavsiye ederim. Bu amcamın elmaları biraz küçükmüş. Biraz güzelmiş ha. Mesela sancimade desu ya. Matakimasu sumimasen. Sene sonu Japonlar elden bayağı bir şey çıkarmaya çalışıyor. Burası biraz da yerel bir bölge olduğu için tavsiye ederim. Güzel şeyler düşürebilirsiniz uygun fiyatlara. Normalde biraz böyle merkeze gidilince merkezdeki bit pazarlarından farklı olarak burada neredeyse 400'e yakın dükkan var irili ufaklı. Şöyle gidiyor. Bir de buranın alt katı var. Para vermeden de bazı şeyler alabilirsiniz. Saat 3'e doğru. 3'te kapanıyor burası. Aklınızda olsun. Yani Türkiye'ye böyle 5 kiloluk vazo götürmek isterseniz güzel, iyi bir var. Saat şu anda 1. Ortalama 1 saat sonra fiyatlar düşecek. Japon esnaf gibi davranmıyor. Gel abi gel bu kadar demiyor. Sonra doğru böyle yazıyorlar. Fiyatları düşürüyorlar. Tur yapalım bakalım. Dükkana gitseniz bunlar hep böyle 2 katı fiyatındadır. İkinci el dükkanlarında bile. Bu ne ya? Galatasaray bayrağı mı? Malatya Spor şeyi var. Malatya mı? Burada Malatya'yı bulursam. Yuto Nagatomo'dan dolayı belki Galatasaray dedim de yok, Galatasaray değilmiş. Bak 1000 yen. 1000 yen. Oo, 1000 yen'e göre güzelmiş. Ben tabii biraz fiyatlara da hakim olduğum için öneri yapabilirim. Genelde bit pazarlarında ikinci el ürün oluyor ya. Burada bazıları sıfırda olabiliyor. Hiç kullanılmamış da olabiliyor. Bak, çocuğunun ayakkabısını getirmiş abi. Asics, New Balance. Ben buradan daktilo almıştım ya. 4 dolar mı ne daktilo almıştım burada. Evde hala duruyor. Bir gün anılarımı yazarım diye. Bu arada kalabalığız ya. Bir yerin önünde durduğumuzda arkamızda hemen insanlar gelir böyle. Sevgili bir şey varsa. Tabii çok seviyorlar. Güzel bir iş kolu. Biz böyle hepimiz çalışsak, bir dükkandan böyle bir para alsak, hepinize dağıtsam sadece bekleyeceğiz. Bu abi biraz modaya düşkün. Çantaları güzel mi? Made in Japan 5000 yen. 30 dolar. 30 dolar. Benim biraz şapka takıntım var da bu şapkalar da güzelmiş. Hepsi deri. Çok otantik. Tarzına düşkün bir abi. Oo. Ben bu abiyi buraya her geldiğimde görüyorum. Bu abi biraz yüksekten fiyat yazıyor da sonlara doğru biraz düşüyor. Bu ne? Lubaba. O meşhur oyuncağın şeyin adı neydi ya? Labubu'ydu. Lubaba mıydı? Labubulu, lubabalı bir şey olması lazım. Bu muydu acı? Labubu muydu? Bu muydu? Hangisi? 5500 katil bebek Chucky de var mı? Biraz Japonların iş dünyasını da yansıtıyor bazı ürünler. Ghibli mi? Evet, çok bayılırım. Sever misiniz? Hayao amca buraya yakın. İstiyorsanız götüreyim sizi. Vallahi bayılırım. Hayao amca, Hayao Miyazaki'yi bilir misin? Evinde hala böyle 80 küsur yaşında hala çiziyor. Yani görebilir miyiz? Ya yok, kapıyı çaldım ben geldim demek olmaz da yani önünden geçip böyle soru cevap yapmıştım önceki videolarda. Biliyorum, gördüm. O videoda şey söylemedim ama eşimi zorladım. Hani dedim kapıyı çaldım bir gireyim. Hayao amca biz geldik, böyle bir fotoğraf. Şaka yapıyorsun
zannettim biliyor musun? Yok ya ben şaka yapmam. Şimdi eşim beni durdurmasaydı ya Hayal amca şikayet etse ben büyük ihtimalle karakolda falan olabilirdim. Yani izinsiz geldi, beni kapımı çaldı, evime girmek istedi falan. Ya Japon şikayet edince genelde haklı oluyor arkadaş. Böyle bit pazarında bu polislik anılarımı da anlatmak istedim. Kaç para? 1600. Pazarlık da yapabilirsiniz. Güzel. Dil kursunda hoca yap. Bunu siz mi yaptınız? Evet. Ben Siz Japon çizdiniz. dil, kursunu yok tasarımını internetten aldım. Bunu ben çizmedim de. Hı hı. Ne iş Ayakkabı yapıyorsunuz? tasarım ben. Ayakkabı tasarımcısınız. Hı. Ulaşmak isteyen olursa gösteriyorum şu anda. Buradaki Ghibli Müzesi'ne yer bulmak evet biraz da böyle aylar öncesinden bakmak lazım. Clock tarzı böyle aracı şirketlerle. Valla bulamadıysanız zaten şeye gelin, Ghibli stüdyolarına gelin, sokağında yürüyün. Şanslıysanız Hayao amcayı görebilirsiniz. Elinde sigarasıyla böyle. Google Maps'e bile takılmıştı. Adam Google Maps'e bile elinde sigarayla çıkmış ya. Japonların günlük hayatta neler kullandığını, iç dünyalarını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bir Japon'un evinde böyle limited edition, büyük ihtimal bir erkeğin evinde. Böyle bir şey var. Ne buldunuz? Şu araba temizleyici şeyler. Araba temizleyici mi? Vay. Yani Tokyo'ya gelmişken bir araba temizleyici almadan da gitmek olmaz değil mi? 300 yen. Zaten 300 yen. bedavadan biraz pahalı. Biraz indirim yapsak zaten bedava verir. Amcamla abimin canı sıkılmış. Erkenden gidiyorlar. Yok oraya giriş yok ya. Top mu oynayacaksınız? Biraz şey gibi olimpiyat stadını da biraz andırıyor da yok, giriş yok oraya ya. Dürbün var. 700 yen. 5 dolara dürbün satıyorlar. Maşallah. 250 yen. Siz böyle hep uygun fiyatları nasıl denk getirip ben buluyorsunuz? mağaza Ya söyledim. çok iyi denk. İyi 250 yen. Güzel iyi bakmışlar yani. Tam söylemek istediğim oydu. Japon genelde güzel bakıyor da bir de bu Disney, Mickey tarzı şeyleri çok seviyorlar. Bence kaçırmayın. Alayım mı bunu? Allah 250 yen. Bu eski dönemin hesap makinesi. Benim videolarda bir tane vardı. Ya bunlar beşlik mi? Şöyle 10, 20, 30, 40, 50 diye hesaplanıyor. Gifu, Nagano orada bir şehre gitmiştik de canımın içiydi. Oradan aklımda kalmış hesap makinesi. Tam da emin olamadım. Matematiğim hep kötüydü zaten. Hele bir de burada abaküs gibi. Aldınız mı? Ne aldınız? Babam istiyordu çok. Belki güzel. Güzel ya. 2 Bedava dolar. sonuç olarak. İçine Ha, baktın mı? şeyli bir de. Arabaya takılması için. iyi. Ha prizli herhangi bir şeyli değil Aynen, yani. priz değil. Normal Güzel. dönüştürücü gerekiyor yani. Güzel. Japon için fark etmez. Japon çantasının bir köşesine bile koyar yani. Genelde böyle bu hankachi dedikleri bu yüzlerini şey yapıyorlar ya, kaşını gözünü siliyorlar, gözyaşları akıyor. Olabilir, fiyatı uygun 250 yani. Pazarlık mı var? Yapmaya çalıştım. Pazarlık En sünnettir. son kaça olur gibi bir cümle çıktı da. Kore sen yen desu. 1000円です。 Sen yen. Düşürür mü biraz da? あまり使ってないです。 Çok kullanmamışız. Çok kullanmamışız. Kaça düşüreyim? Çabuk söyle. 500'e düşüreyim mi? Düşerse direkt alırım. Gohayaku yen de iyi desu ka? 700円。 700'e düştü. 700 diyor. Tomodachi Torko kara kimashita. Torko made ikimasu. じゃあトルコ Konakaban Torko made ikimasu. Türkiye'ye kadar gidecek. Arigatou gozaimasu. Hemen kullanmaya başlayayım. Cüzdan koyun bir şeyler. Hayırlı uğurlu olsun. Arigatou gozaimasu. Bence çok güzel. Arkadaşlar bit pazarına gelince beni bulun. Her türlü pazarlık yapılır. Bak Japonca konuşunca nasıl böyle hemen şey oldu. Turist olarak gelsek böyle İngilizce konuşsa çok zor. Orada kimse İngilizce anlamıyor burada. Hep konuşuyoruz. Herkes direkt Şunu translate'den. kameraya söyleyeyim. Bir daha söyler misiniz? Burada kimse İngilizce konuşmuyor ve anlamıyor. Dil dönmüyor. Çıkaramadıkları bazı harfler, sesler var. Bir de çekiniyorlar. Genel olarak çok çekiniyorlar. Biraz böyle bir utangaçlık var. Utangaçlık da evet var. Özellikle yaşlılarla hiç iletişim kurdunuz mu? Japonca bile anlaşamazsınız öyle bir şey Yani ama bak Japon yaşlılarında şöyle bir şey var. Gençlere göre bilmiyorum bana denk gelenler böyle genelde daha sıcakkanlı. Çünkü bir Onlar ama iletişim kuramıyorum ben. yani Biraz daha Japon böyle Gen Z'ler daha soğuk. Japon bir erkekle gidip bir konuşmak çok zor. Bak, kızlarla konuşuluyor. Erkek yaşlılarla konuşuluyor ama Japon erkekleri hiç sırada bile yoklar. Arkadaşlar biraz hızlanalım. 400 dükkan var. Geri kalan 390 dükkanı. Romanlar, kitaplar. Abi bit pazarına bak ya. Mandalinadan tut da kapkacağa kadar. Onlar ne? Bu abi toplu halde mi almış? Bu ne yapmış? Dükkanı var galiba. Bu da mı temizlik? Pazarına abi böyle bir şey getirmiş. 15 dolara satıyor. Tam esnaf abi ya. Savatte mo ii desu ka? Bu da nani shimasu? ローリングの Moppu? Bataryası var mı? 15 dolar. Kendi kendine dönüyor. Biraz yavaş dönüyor ya. Abi 2,5-3 dolara telefon kapı satıyor. Şehir içine göre 2-3 dolar daha uygun. Ne buldunuz? O 100 dolar. O elinden çıkarmaya çalışıyor 1000 yene. 6 dolara. Çok temiz bakmıyorlar mı? Çok temiz bakıyorlar.
Valla çok temiz bakıyorlar arkadaşlar. Yıkamış getirmiş de değil, bayağı güzel kullanmışlar ya da hiç kullanmamışlar gibi. Sebebi çok fazla ikinci el dükkanı olduğu için de Japon sıkıldı mı gidiyor veriyor ikinci el dükkanına. Çıkarmak da elden kolay. Dışarıda zaten yırtık pırtık böyle kıyafeti kötü olan bir Japon'a denk gelmek zordur genelde. Cemkun'la beraber Tokyo Bit Pazarı turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Kapış kapış ablam. Kapanın elinde kalıyor bunlar. 1000 yene. Ayakkabılar da öyle. 5 dolar. New Balance. 10 dolar. Ufak bir pazarlıkla 7'ye kadar düşürebilirim bence. Evet. Sahibi gibi konuşuyorum ama bugün ayakkabısı ya. Bunlar 200 dolar arkadaşlar. 200 dolar. 2000 yen. 13 dolar. Yani alma niyetiniz varsa ben bunu 700'e kadar indirebilirim. Böyle peşin konuşuyorum ama indirirler büyük ihtimal. Japon'dan UGG ayakkabısını 5 dolara al, 2 ay kullan at 5 dolar ya. 3 tane sushi parası. Ayda bir kere kuruluyor. Linkini bırakacağım. Tarihlerine bakarsınız açıklama kısmında. Ya peluş oyuncak Japonya'da o kadar fazla ki etrafta saçılmış peluş oyuncakları görebilirsiniz. 500 yen, 500 yen, 500 yen, 500 yen çocuklar için. Her şey 1 milyoncu. Japon abi elinde ne var ne yok evindeki her şeyi getirmiş. Ya bunları biraz kurcalamak gerekiyor. Ev 100 yen ya. Bunlar güzel hediyelik eşyadır bu arada. Yelpazeler. Kağıt mı bir de o? Oo şey mi? Bakayım. Yok, bunların orijinallerini dut ağacının kabuğundan yapıyorlar. Evin böyle bir duvarına genelde asmak için. Bunlar dışarıda kullanılmıyor. Kağıttan dolayı size bir söyleyeyim 100 yene göre bence bedava. 100 yene göre bedava. Ben de alayım. Bir tane alayım. Türkiye'ye geldiğimde eşe dosta veririm. Hem ucuz hem de böyle pahalı gibi gözüküyor ya. O işte benim Japonya'da en sevdiğim bir olay. O lengelli fötürlü şapka var. Bak şunu alacaksın ha. Bunu alacaksın. Japonya'yı böyle gezeceksin. Kadın için galiba. 200 yen. Bayağı 1 dolar yani. Turist olarak gelince böyle insan şaşırıyor değil mi? Gerçekten ya akıllı gibi değil. Özellikle Türkiye'de yaşayınca ve Bodrum'da yaşayınca bir de. Bedava gibi. Kesinlikle öyle. 1 dolara böyle şapkalar satılıyor. Genelde fiyatlara inanılmadığı için Türkiye'den misafirler geldi. Onları buraya kadar getirdim. Onlar da gözleriyle gördü. Yalan yok. Doğru değil mi? Doğru, hepsi doğru. Vallahi 200 yenmiş ya. Japon Sakura hanımefendilerden az kullanılmış rujlarımız var. Sakura gibi kokmak isteyenler parfüm alabiliyor. 2 dolara parfüm var burada. Parfüm. Aloe vera mı ya? Alkollü el spreyi. Normalde böyle bit pazarı denince insanlar biraz elektronik bir şey bekliyor ama bence bu tarz şeyler de bayağı ilginç. Bir de böyle güzel kullanımlı. Bir de Japon'dan yani. Ayrı bir kalitesi var. Boşuna gelmedik arkadaşlar bit pazarına. İlginçti. Bir şapkaya bu kadar şaşıracağımız Tokyo'nun göbeğinde. Arkadaşlar var mı bir şeyler? Aldınız mı? 500-800 bin dediği. O adet. Ya bir tane alınırsa 500, 2 tane 800, 3 tane 1000. Şunu alacağız herhalde. Olur. Güzel. Hemen yanınıza gelin. Ben YouTuber'lıktan böyle satıcılığa doğru evriliyorum biraz. Yalnız bu 500 ise, bu 500 yense ben bugün çok şaşırdım. Bu fiyatlar bu kadar düşük beklemiyordum ama elden çıkarma olayı. Ama 500 yene alıp çalışacaksınız. Kusura bakmayın. Konnichiwa. Kore. İkura desu ka kore? Gel abi gel. Bir etrafına bir bakalım. 1000 yen verin bunu bana verin. Yalnız çok iyi ya. Yok ben de beğendim. Yok iyi ama. Hayır renkli olmasından dolayı çok anlaşılmıyor. Yalnız ben bunu giyip Shinjuku'da siz orada kalıyorsunuz. Akşam yok mu böyle bir pavyona gitmemiz? Yanar dönerli. Hesap böyle 500 dolar. Alalım. Pavyon afiyet olsun diyecektim de. Ya iyi günlerde kullanın. Abi gel. Kapanın elinde kalıyor. Bu arada 2 tanesi 800. Ya 3 tanesi 1000. 3 tane alın. Daha 300 tane dükkan var arkadaşlar ona göre. Bence alın devam edelim. Allah. Japonya enteresan yer. Bir de böyle yerel böyle yere gittiğimizde 500 yen ya. 2 tane sushi yiyorsun zaten 500 yen tutuyor. Aa, bu ne ya 100 yen. Böyle şeyleri dışarıda bulmak çok zor ya. 30 dolar. 30 dolar. Şu 30 dolar. Bu Adidas'ın bu şeyi biraz nadir. 20 dolar. Ya düşürürüm, 20'ye düşürürüm. Kılık kıyafet ucuz, yeme içme ucuz. Yani gezi için son dönemin en popüler rotalarından Japonya. Japon'dan az kullanılmış sake bardağı almak isterseniz içki bardağı 100 yene satılıyor. 1 dolara 2 dolara ayakkabı satıyorlar. Geniş bir evim olsa şuradan bir 4-5 parça bir şey alıp sağına soluna koyardım. Bu abi derici. Derici Takashi abi. 200 dolar. Şu deriler 200 dolar. Bunlar da 30 dolar. Arabasının içine bakar mısınız? Koltuklara ne koymuşlar? Japon abi böyle bir kafayı çevirdiğinde genelde böyle pazarlara gelenler bir tarz sahibi olan insanlar. Coca-Cola. Bunları ama hala satıyorlar. Japon halk müziği sanatçımız bugün de Irmağın Akışına Ölürüm Japonya şarkısını söylüyor. Yani Japon hanımefendiler 10 dakikadır şaşırıyor kızlar ya. Bu Babylon. Bu Babylon pahalı olan Babylon değil mi ya?
20 dolara geliyor. 20 dolar. Arkadaşlar bunların fiyatları genelde 200-250 dolar civarında da o yüzden biraz şaşırdım. Şimdiden alıp koysak mı ya? Yarım saate burada çarşı karışır. Bir o kadar da aşağıda var. Aşağısı da dolu. Boş yere çağırmam arkadaşlar. Bak bu ablam tam bir geleneksel Japon ablam. Zaten göz altlarındaki yaşanmışlıklardan bile belli. Radyo var, Japon. Sony'nin radyosu var. O ne kadarmış o? Ben böyle şeylere biraz meraklıyım da. Kaset yeri de var mı galiba? Aa, varmış. Ben bir pazarlık yapacağım. Şunu şöyle bir vereyim misin? 2000 yen diyor da 1000 yene düşürsem güzel olur mu? Görüşlerinizi bir sorayım. 1000 yen, 6 dolar. Çok iyi bedava. Pil yeri var, kaset yeri var. Bir de Sony. Sen yen de. Peki bak sen yen. Sen yen. Sen yen de bizim burada. 1500円か。1500円ならもういい。 Zengoyaku 1500. いいかおい。おい、いいか Abi veriyor da hanımefendi vermiyor. やらないよ。やだよ。やだ。買えないもん。1500円。 Patron oluyor abi. 30 dolar. フィルムカメラ。 Ha, filmli. フィルムね。 Filmli kamera. フィルム。 Filmli kamera. Burada bir 3500, bir 20 dolara kadar indirebilirim. Varsa irori. だから何千円でそうそう買えるもんじゃないから。 Japon demirden yapılma çaydanlık. Vay 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 vay. Çeşitli dergiler. Radyo güzeldi ya. Evde böyle ırmağın akışına ölürüm Japonya dinlemek istiyorum da radyo. Ya. Antalya'dan geliriz bakalım. Çok soğuk. Ben ilk defa geliyorum bit pazarına. 100 sene buldu direkt bedava zaten. Aa, onu yakıyorsun. Aynen yak bak tütsü Güzel gibi bir aynen. koku veriyor. Güzel. Aynen. 100 yen bedava. 100 yen iyi. Bu abi de lazer, bıçak. 2 senede şu sopayı satamadı ya. Şu uzun 2500'lük job mu oluyor? 2 senedir o job'u satamadı ya. Oo, Mercedes'li çanta var. 20 dolar. Abla 1000 yeni o radyoyu verecekti. Aklım kaldı o radyoda. Ulan bu da git bitmiyor ya. Ne bereketli pazar böyle. Aa, şapkalar da güzel. Şapkalar da 10 dolar. Always be lucky. Her zaman şanslı ol filan diyor. 10 dolar pahalı gibi sanki ya. 5'e mi indirmek lazım? Güzel mi? Nasıl? 10 kişiyiz arkadaşlar. Bir şey söyleyin. Güzel mi? 10 dolara göre biraz pahalı gibi sanki. Bence pahalı. Şöyle. Ha, bu şapka benim abi. Sağ ol. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Japon örgü ne kadar satıyor? Örgü 250. Yani şunu yapmak için büyük ihtimal böyle bir saatini harcamıştır ama 1 dolara satıyor. Bunu eşime alsam mı ya? Japon koyunu. Japon koyununu dönüşte alayım eşime. Oo, kimonolar var. Turist arkadaşlar. Kimonolar iyi olabilir. Konnichiwa. Ne kadar ablam bunlar? Erkekleri olmuyor. Erkeklere olunca Nuri Alço gibi oluyoruz ya. Böyle röpte şambır. Bizde farklı duruyor. Japon'da olması lazım. 1000 yenmiş arkadaşlar. Fena sayılmaz. Kaliteleri de iyi. 1000 yene göre iyi. 6 dolar. Belki böyle bir 4 dolara kadar. Aha, minyon. Arkadaşlar. Konnichiwa. El mahkum. Şöyle bir aldım ama. Ne yapıyor bu minyon tam olarak? Bu açık mı? Aha, fıldır fıldır geziyorsun. 10 dolarmış ama. Biraz pahalı dedin abla. Bine alayım. Çok bine al gibi söyledin ama. Bu Bob'du galiba. Bu Bob desk. Bob bu. Bu şaşı gözleri nerede görsem tanırım. Bob bu. Okey. 1000 yene. Buraya gelenler gene de kılık kıyafet alıyor. Ben minyon alıyorum. İlk siftahı yaptık. Bu ablam uzamıyor mu bu? Japon geziyor. Biz niye gezmiyorum ha? Böyle gezeceğim. Bir de şöyle maşallah taktık mı? Akşama mercimek çorbam hazır benim. 3000 yen var mı? Arkadaşlar bunlar Çinli. Ne diyorsa yarı fiyatına indirmeniz lazım. Bunlar Çinli. Bir bakın. Direkt alın bu sağlam bu. Ben biliyorum. Bak 3000 dedi. 2000'e indirsek 12-13 dolar. Belki 5000 yen. 2700 diyor. Arasınız. 2500'e vatana millete hayırlı olsun. Kendimi kurban pazarında hissettim ya. Yok 2500'ün 14-15 dolar. Ya kullan at diye de kullanırsın. Yani al bunu başına bir iş geldi at. 15 zaten bir kişinin bir öğün yemek parası. Ama yok güzel bakmışlar. İçine baktınız değil mi? Bir bakın kırık mırık. Kaça denk geliyor lira olarak? 683 lira. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben minyon aldım. 1000 yene minyon aldım. Koskocaman çantayı 2500'e aldılar. İnanılmaz. Japon abimin evindeymiş. Üşenmemiş getirmiş. Bir şeye bakacağım da. Bir saniye. Arkadaşlar belki de dünya üzerinde kılık kıyafetine bu kadar iyi bakan başka bir topluluk millet yoktur. Çok büyük buralar ya. Gez bitmiyor. Yanında havalimanı var da buradan adalara gidiyorlar. Buradan biniyorsunuz yarım saatte
tık diye bir adaya götürüyor. Diş dönüş tek kişi $200. Japonya'da böyle adalara gitmek isterseniz 4-5 tane adaya gidiyor. Benim de bir içerik için gitmem. Pervaneli helikopter mi diyorlar? Para harcamayla $400-500. De çok yakın mesafe. Japonya ada ülkesi arkadaşlar. Burada binlerce adacık var. Tokyo'nun dışarısına, Japonya'nın böyle kırsal yerlerine gitmek isterseniz özellikle yazın. Bakın yazın bu dediğimi not edin. Yazın özellikle bu adalarda çok turist göremezsiniz. Gezmek için de güzeldir. Öğrenci arkadaşlar. Olur da bir sakura hanımefendi bulursanız adaya götürün. Götürürse Aa gitar da var. Ikura desu ka? 5000 yen, 5000 yen. Stanford, $30. Arabalar çok iyi ya. Bu tarz yapan Japonlar güzel oluyor arabalara. 4000 yene katalitik bile koymuş ya. Demir soldaki çaydanlık. Irori dedikleri de bu da genelde şogunların, savaşçıların kafaya taktığı zırh. Japonların neye ilgisi olduğunu hemen burada çözdük. Evin bir köşesine koyulunca güzel çıkıyor. Ne kadarmış bu? $20. Geyik boynuzu satıyor abi. Çıplak bir Japon hanımefendinin portresi var. Abi evde ne var ne yok getirmiş abi, taşınacak galiba. Ahtapot takoyaki yapma makinesinden 800'e kadar düştü. Güzelmiş. Ama içi kullanamıyorsun ya. Fiyatlar düşmeye başladı. Ayakkabı mı? Oo. Kaç para? 3000'den 2000 yene. Bu nasıl bir Japon ayağı ya? Oldu benim. Altı da çok iyi. Ha aldın. Aa. Güzel güzel, hayırlı uğurlu olsun. 2000 yene Nike aldın. Orijinal. Güzel pazar. Ben boşuna buraya Türkleri getirmem. Pazar güzel. Kamera arkasına çıkmak istemeyenler de var. Onlar da genelde şaşırıyor. Şaşırdığınızı söyleyebilirsiniz. Şaşırdım. Adamlar sigara için ne getirmiş? Bir şey, çadır getirmiş ya. Teknolojiye bak ya. Japonya ucuz. Giyimi kuşamı şeyler ucuz da bir de böyle ucuz şeyleri burada da görünce şaşırıyoruz. Millet çoluğunu çocuğunu almış gelmiş. Hibiki viskisini bile satıyor. Böyle Dior'dur, Chanel'dır bu tarz poşetleri topluyor. Birisine hediye vermeye kalktığında bu poşetlerin içerisine koyup veriyor. Mesela çikolata verecek. Chanel'ın içerisine koyuyor. Çikolatayı öyle veriyor. 1000 yenmiş. Çok iyi bakmış yani. Bu evde temizlemiz gelmiş. İçerisine alkol bence koyulabilir. Bomba mı? Ben yapıyorum. işte koyulur. Yok ben yapmıyorum. Bomba mı yapıyorsun sen? Öğrenci olarak geldin Tokyo'lar, evde bomba mı yapıyorsun? Yapabilirsin canım, ne anlamda? Japon'un evinde neler ya. Evinde silah yapan bile var. Buraya genelde video çekimi için geliyorum da bir ara video çekimi olmadan gelmem lazım bir şeyler almam için. Yoksa böyle minyon alıp dönüyorum. La pazarın yarısını gezmedik bu arada. Bir bu kadar daha var. Gidiyor yani sonra. Ya burada bir site var. Siteye giriyorsun. İşte burada yaşıyorsan işte bilgilerini veriyorsun. Tezgah ücretini veriyorsun. İşte $20 oluyor, $30 tezgah ücreti oluyor. Benim de böyle bir şey yapma düşüncem var ama kışın değil de böyle biraz bahara doğru yapıp Instagram'da, YouTube'da paylaşacağım. Abi boş şişeyi bile getirmiş satıyor yani. İlla bir şey bulunmuş. Abimin rasta saçları da. Japon'da kolay kolay böyle saç göremezsiniz. $100. Biraz kullanılmış. Bol diyor. 63.000 yenden 10.000 yene düşmüş. Japonya bilet paranızı çıkarmak ister misiniz? Ama çok iyi bakılmış ya. İkinci el dedi. Bir de Merer, o marka da bayağı şey markadır. Merer iyi bir marka. Deneyebilirsiniz. Deneyin. Hichakumu iyi desu ka? Bu sanki tam size göre gibi ya. Burada. Hangi bölgedesiniz? Yağmurlu şey bir... Ha Bodrum. Bodrum'da. Yani bunu giyip denize girmeniz lazım. Gezi yapıyorsanız, böyle gezmeyi seviyorsanız soğuk ülkelere gittiğinizde bu Merrell soldan, genelde soldan oluyor. Bize bazen ters olabiliyor. Aa, içinde mi var? Evet, içi yelekli. İçinde varmış. 9000'e indi. Gidelim mi? Tamam mı? Arigatou. Gitar gidiyor. Gitarı aldılar. $1,5 çoraplar var. Oy. Ben bunu evde var ya Noel Baba gibi gezerim. 250 yenmiş. Bak pazarlama tekniğini görüyorsun değil mi? Abi karşımda burnunu sildi. Yani soğuk bir imaj verme. Soğuklarda bunu giy. Pazarlama tekniği bu. Ama abi hasta galiba. Noel Baba bunun ne yazık ki pazarlamasını biz yapamadık Türkler olarak. Ekmek vardı bence. Yani çok iyi bir konuya denettin. Genel olarak Türkiye'nin zaten aslında inanılmaz bir turizm destinasyonu ama reklam konusunda inanılmaz kötüyüz. Yani şu Santa Cruz'dan bile, Noel Baba'dan bile bizim milyonlarca dolarlık bir turizm gelirimiz olması lazım. Hanımefendilerden eşime hangi rengi alayım? Takipçilerden seçim. Hangisi olsun? Ayağı üşümesin. 150 yen $1 göre çok iyi. 150 yen. Arigatou. 150 yene çorap aldım. Dürbün. Japon dürbün çok kullanır. Bir de gözlerinde genelde genetik bir bozukluk olduğu için. Ikura desu ka kore? 5000で売ったら4500円でいいもん。4000でいい。 5000'den aştı. 4500 yen ama sana 4000 olur dedi. Senin yerine de bakıyor.
Güzel mi abi? Anlat da bize de. Normalde bize verip bakın. Bakın. Ha, bir bakın istiyorsanız. 自衛隊さんが使うとね Askerler falan kullanıyor. Jeta Japon askerleri. Aklıma bir espri geldi de yapmayacağım. Ama çok iyi ya. Eşim seviyor böyle. 1000 yene düşürdüm. Okey. Okey. Do you need a bag? Onegaishimasu. Bak gördünüz değil mi? Ben Japonca konuşuyorum. İngilizce. Başınıza gelmiştir. Genelde hep böyleler. Yani bir Japon gibi Japonca konuş sana yine İngilizce cevap verilir. Kaç sene gideceksiniz okula? Ne kadar Ne gidiyor? kadar uzun olursa. Yani Öyle bir okul. geliştirmek anlamında. Böyle sınırsız okula. 2 sene okula gidiyorsun. Sular seller gibi Japonca hakim en sonunda konuşuyorsun. Duynite bekliyor sana. Ben 2 sene okula gittim. 10 binlerce Japon yeni verdim. これリバーシブルです。Two way. Okay. Daijoubu desu. Ben hep şey söylerim abi Türkiye'deyken. En güzel meslek öğrencilik bölgesi. Öğrencilik mi en güzel meslek? Sen 300 300 yen. sürmezsin. Hayır. Minyon aldık, çorap aldık. Yeter herhalde ya. Bu ikisi bence yeterli. Yani şunun 1300 yen olup da şu minyonun 1000 yen olması. Hemen kaşla göz arasında toplamışlar ya. Ha, paraları sayıyor. Bak abi, radyocu abiydi o. Tüh. Radyoyu vermeyen abiydi ya. Hemen toplamış ya. Normalde 3'te kapatmaları lazım da saat 2.45. 40 dolara 50 dolara deri ceketler var. Yalnız çok iyi ya. Ama sentetikleri sanki ya. A2 diyor. A2 şey mi? Bende bir A5 Wagyu var. Onu biliyorum. A2 bilmiyorum. Tokyo'nun havası çok enteresan. Bir anda böyle yüzünüze güneş vurabiliyor. Etraf sıcak oluyor. Ama bu acele niye ya? Bir de çok erken kapanıyor abi. Niye? Bırakın insanlar 4'e 5'e kadar burada eşyalarını satsınlar ya. Yani sabah erken saatlerde geliyorlar. Yanlış bilmiyorsam onun bir 1000 yen ücreti oluyor. Böyle nadide parçaları hemen almak için daha sonradan 300 yen giriş ücretine düşüyor. Allah bulduk. Galatasaray. Bir Japon'un evinde büyük ihtimal Nagatomo'dan dolayıdır. Ne yazıyor? We are the champion Galatasaray Türkiye rekortmeni bir de. Böyle bir atkımız mı var bizim ya? Bir de bir Japon'un evinde böyle bir şey. Çok ilginç. Çok enteresan. Bir Japon'un evinde böyle bir atkı varmış arkadaş. Galatasaraylı olan var mı aranızda? Galatasaray. Türkiye rekortmeni. İlk kez görüyorum böyle bir atkı. 1000 yen. Ama pahalı ya 1000 yen. Biraz önüne 1000 yenin altına vermez gibi de. Güzel. Bunlar zaten kutusundan biliyorsun çıkarılmıyor böyle. Kaç diyeyim? 1500 diyor. Bu ablam pazarlık yok bunda. Biraz zorladım da olmadı. Pazarlık skill'lerim en fazla 100 yen indirdi. 1500 de mi okey? Biraz daha İnmiyor. Amca, Japon amca Nuh diyor, peygamber demiyor. İnmiyor. Ne aldınız? Puma. Kaç para? 500 yen. 500 yen. 500 yene Puma sivirti. 3 dolar. 3 dolar çok iyi. Çuvallar da mı sizin? Böyle turist olarak gelip 2 gün sonra Tokyo'nun göbeğinde satarken bulmayalım. 500 yen. Arigatou gozaimasu. Puma. 2900'den 500 yeni aldınız. Helal olsun. Son olarak burada 1 kilo mandalina alıp ne düşünüyorsun? Böyle senin de bir görüşünü alayım. Gayet uygun. Zaten Japonya'da garaj eşyaları geçen okumuştum. Bayağı milyar dolarlar bir şeyi var ekonomik olarak. Onları bu şekilde değerlendirmeleri güzel aslında. En azından çöpe gitmiyor da kullanıcıya geri dönüşüm oluyor. Evet, Tokyo'ya turist olarak gelip bit pazarında ne var ne yok alan arkadaşlarımızla beraber güzel bir anı kalacaksa sizin de son olarak düşüncelerinizi alalım. Çok teşekkür ederiz böyle bir yer keşfettiğiniz için ve bize ulaştırdığınız için. Çok mutluyuz. Normalde merkezde alacağımız çoğu şeyi burada 1/4 fiyatına falan aldık. Bu sizin sayenizde. Çok teşekkür ederiz. Arigato. Gelip de boş dönmek imkansız herhalde ya. Gerçekten çok teşekkür ederiz böyle bir şeyi bize sağladığın için. 20 tanesi 1200. Dayanamıyoruz. Kamada, ittakoto aru. Kimashita. Kumamoto diye bir yerde. Buranın güney kısmında. Ben bisikletle oraya çıkmıştım. Güzel bir yerdir. Bayağı çiftliği mipliği olan etrafında güzel bir yer. 4 tane fazladan koydu da meyveler genel olarak Japonya'da pahalı arkadaşlar. O yüzden böyle bulmuşken alalım. Arigatou gozaimasu da çoraplarımın yanına bunu koyayım. Arigatou gozaimasu. Mandalina, çorap, Japon koyun kürkü, tam kürk sayılma. Minyon. 4028 dolarla böyle çıktım. Ben 28 dolara çıktım. Çok güzel. Bunu göstereceğim ya. 500 yen değil mi?
500 yen. Bence günün vurgunu 3 dolar çantayla birlikte güzel açılış yaptınız. Sizin bir süpürge vardı. Gayet güzeldi. Olsun hiç yoktan iyidir. Süpürge hiç yoktan iyi. Sen de ayakkabı aldın değil mi? 2000 yene göre Nike 0 ayakkabı. Sizin de üst baş çoraplar, kışlık malzemeleri dizmişsiniz zaten. Güzel. 2,5 saattir buradayız arkadaşlar. Ajinomoto Stadyumunda Tokyo'nun yerel bir bölgesinde güzel bir böyle buluşma yaptık. 10 kişiyiz. Bir bu kadar da gelemeyen var aslında. Her haliyle güzel, eğlenceli, enteresan bir bit pazarı turu oldu. Türk arkadaşlarımızla, misafirlerle birlikte. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Cem Kun kanalında, YouTube'da görüşmek üzere. Yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.